Şimdi bu sorunun iki tane cevabı olabilir. Büyük ihtimalle cevabınız şudur. Bir şey yanlış yapıyorum, doğru kişiyi bulamıyorum. O yüzden sevgilim yok. Veya ikinci, ki bu küçük bir kesimi temsil ediyor. Şu olabilir. Sevgilim yok çünkü ben istemiyorum. Bu çok küçük bir zümreyi temsil ediyor. O yüzden buraya çok odaklanmayacağım bu videoda. İsterseniz başka bir videoda oraya girebilirim. Genelde bu biraz daha doymuş insanları, bazı şeyleri elde etmiş insanların seçtiği seçenek. Ama biz şimdi bugün birinci seçeneğe, yani çoğunluğa hitap edeceğiz. Neden sevgilim yok? Dışarı çıkıyorsun mesela. Bir sürü insan görüyorsun. Böyle el ele tutuşuyorlar, sevgilisine sarılıyorlar, tren garına gidiyorsun, otobüs garına gidiyorsun, uçaktan iniyorsun. Hep aynı şeyi görüyorsun, mutlu çiftler, ama sen her zaman mutsuzsun, hiçbir zaman sevgilin yok. Şimdi gelin bunun birazcık yavaş yavaş nedenlerinden, detaylarından bahsedeyim. Kendi hayat tecrübelerimden bahsedeceğim bu arada genel olarak. Öyle hassas bir konu bu çünkü. Sevgililik bence önemli de bir konu. O yüzden öyle şuradan duydum, buradan duydum ne olacak bir şey gibi görünmüyor. Şimdi gelin bakalım başlayalım. Neden sevgiliniz yok? Birincisi, benim çok sık bir şekilde gördüğüm, özellikle son zamanlarda şu sözler. Abi artık zaman güvenilir zaman değil. Kimseye güvenemiyoruz. Doğru insanı bulamıyorum. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir hikaye vardı. Onunla başlayacağım öncelikle. Şöyle bir adam hayatı boyunca bir tane en doğru kadını, böyle hatasız kadını aramak için yaşıyor. Onunla evlenecek. 70 yaşına kadar bekliyor. 70 yaşına gelene kadar hala hiç kimseyi bulamamış. Hala bekar bir adam. Sonra birisi ona soruyor. Sen o kusursuz kadını aradın, hiç mi bulamadın diyorlar. Adam da diyor ki hayır diyor, bir kere buldum onu diyor. Peki neden evlenmedin diyor. Çünkü o da kusursuz adamı arıyormuş diyor. Şimdi buradan anlayacağınız üzere arkadaşlar, siz kusursuz adamı arıyorsunuz. Siz güvenebileceğiniz birini arıyorsunuz. Siz eğlenceli birini arıyorsunuz. Siz komik birini arıyorsunuz. Peki siz bu özelliklerin ne kadarına sahipsiniz? Gerçekten dürüstçe cevap verir misiniz kendinize? Siz en iyisini arıyorsunuz değil mi? Peki sizce karşınızdaki kişi de en iyisini aradığında sizi tercih eder mi? Veya yine biraz daha klasik bir soru olacak ama kızınız olsa veya oğlunuz olsa sizin gibi biriyle çıkmasını ister misiniz? Lütfen dürüst cevap verin. Lütfen. Yani birinci esasdan şunu anlamanız lazım. Kimse mükemmel değil. Yok, yani böyle bir tanım yok. Sadece hepimizin hataları var ve bu hatalar bazen tolere edilebilir, bazen göz ardı edilebilir. Sizin de hatalarınız var, karşınızdaki partnerinizin de hatası olacak. Yani bu kişinin şöyle bir hatası var, silelim bitirelim falan, bunlar gerçekten çok saçma şeyler. Yani bir evlilikte, ilişkide kavga olmamasının ihtimali yok. Çünkü bak şöyle düşünün. Bak lütfen. Doğuştan, atıyorum 22 yaşında sevgili olduğunuzu varsayalım. Doğuştan 22 yaşınıza kadar, bak 22 sene boyunca bir sürü şey yaşıyorsunuz, tamam mı? Ve partneriniz de aynı şekilde 22 yaşına kadar bir sürü şey yaşıyor. Sizin hayata dair bütün görüşleriniz büyük ihtimalle farklı olacak. Ama siz her konuda aynı fikirde olmayı bekliyorsunuz. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Akşam izleyeceğiniz dizi bile o başka bir şey ister, siz başka bir şey istersiniz. Yani lütfen, o yüzden şu kafanızdaki o mükemmelliyetçiliği yok edin. Lütfen yok edin. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. O adamın sonuna gidersiniz. 70 yaşına kadar gelirsiniz ve hiç kimseyle sevgili olmadan, o hiçbir heyecanı tatmadan ölmüş olursunuz. O yüzden lütfen şu mükemmelliyetçilik algınızı yok edin sevgililik konusunda. Şimdi mükemmelliyetçilik algısının bittiğini varsayıyorum. İkinci konuya geçiyoruz. Ben bunu her zaman söylerim ve kendi ilişkilerimde de hep bunu göz ardı ettim abi. Bakın, bir insana siz bir şey veremiyorsanız ve o insandan bir şey almıyorsanız o ilişkiye girmenizin hiçbir anlamı yok. Mesela görüyorum böyle, gerçekten hani lafımı yanlış anlamayın ama gerçekten küçük çocuklarla falan böyle takılıyorlar. Şimdi arkadaşlar, küçük çocuk size hiçbir şey katamaz. Veya bazen küçük çocuk derken yaş olarak algılamayın bunu. 35 yaşında bir adam görüyorum. Abi adamın hayatta hiçbir tecrübesi yok. Hiçbir başarısı yok. Başarısızlığı bile yok. Bak hiçbir şey yok bu adamın. Ve sen bu adamla birlikte oluyorsun. Yani sen ne bekliyorsun ki bu adamdan? Bu yine İngilizce'de bir söz vardı. Bir elma diğer elmaya hiçbir şey öğretemez. Yani her zaman sizden daha üstün biriyle arkadaş olmaya çalışın. Her zaman sizden daha üstün birisiyle sevgili olmaya çalışın. Her zaman sizden daha üstün birisiyle vakit geçirmeye çalışın. Bak bu sizi var ya o kadar öne atacak ki. Şimdi burada nereye gelmeye çalışıyorum? Şimdi elimizi yine vicdanımıza koyalım. Bunu her zaman bulmak o kadar kolay olmuyor. Ve dediğim gibi mükemmelliyetçi olmamanız lazım. Burada aslında o çuvaldızı size batırmanızı istiyorum. Neden? Çünkü kendinizi mükemmelleştirmeden başkalarının mükemmel olmasını beklemeyin. Sen hayata ne kattın? Ne kadar tecrübelisin? Ya sen o karşındaki partnerine ne öğretebilirsin? Ne verebilirsin? Sen ne sunuyorsun ki, ne istiyorsun? Yani sen bunları erişimin olmadan neden birisinden bir şey talep ediyorsun ki? Yine İlber Ortaylı da söylüyor. Yani 22, 23, 24 yaşında çocukların hiçbir hayata dair bilgisi yok. Ya bu çocuk anne baba olacak. Çocuğuna ne öğretebilir ki bu?
Sen hayatla ilgili daha kendin tanışmamışsın. Sen hayatın yeni öğrencisin. Sen bu kişiye ne öğretebilirsin? Yani önce biz kendimizi geliştireceğiz. Kendimiz mükemmel olacağız. Ondan sonra partnerimizden bir şeyler isteyebiliriz. Yoksa gerçekten hiçbir hakkımız yok. Ve emin olun, kendini geliştirmiş insanların bu zone'u dediğimiz böyle hani etrafındaki çevresindeki kişiler, partnerleri her zaman kendisini geliştirmemiş kişilerden çok daha iyi oluyor. Yani şu ikinci madde çok önemli. Az sonra şuna da değineceğim bu arada. Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Nasıl daha kültürlü bir hale gelebilirsiniz? Bunların hepsinden teker teker bahsedeceğim. Şimdi geldik üçüncü kısma. Burası bayağı önemli. Onu söyleyeyim size çünkü biliyorum birçoğunuz her şeyi buraya kilitliyor, tamam mı? Ben çirkinim abi, o yüzden benim sevgilim yok. Ben çirkinim, benim o yüzden sevgilim yok. Ben şişmanım, benim o yüzden sevgilim yok vesaire vesaire. Şimdi buraya ben böyle çok realistik bir şekilde gireceğim. Bazılarınızın kalbini kırabilirim ama biraz dürüst olmamız lazım. Çünkü bu videonun amacı neden sevgilimiz yok ve bunu nasıl değiştirebiliriz, tamam mı? O yüzden birazcık sert gireceğim. Şimdi birincisi, elimizi vicdanımıza koyalım. Özellikle erkeklerden bahsetmek istiyorum. Erkekler bu konuda çok acımasızlar. Abi çocuk çirkin, çocuk şişman, kısa boylu. Bunların hepsine sahip. Ondan sonra geliyor kıza diyor ki abi şu kıza bak çok güzel ya, beni istemedi. Ya eşşoğlu eşek, senin o kızı isteme sebebin neydi peki ilk başta? O kız çok güzel diye sen o kızı beğenmedin mi? Sen o kızı beğenirken güzelliğe bakıyorsun ama o kız seni reddederken güzelliğe bakınca o kız kaşar oluyor. Ya birazcık bu konuda dediğim gibi o ateşten gömleği giyin, kendinize lafları sokun abi. Ya kendinizle barışık olun. Olabilir yani. Değiştirebileceğiniz şeyler var, değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Şimdi tip konusuna ve yakışıklı konusuna hemen geleceğim. Güzellik konusunda zaten kızlar kendilerini gayet eğitmişler. Ben o konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Bakın şöyle bir şey vardır. Nereye giderseniz gidin abi, oranlar çok değişmez, tamam mı? İnsanların sadece böyle ortalama %10'u falan güzeldi. Şimdi bunu nasıl anlarsınız? Dışarı çıkıyorum mesela, böyle çıktığım zaman görüyorum çok güzel insanlar var. Çok güzel kızlar görüyorum. Çok yakışıklı erkekler görüyorum. Bakın şimdi size hatta çok daha güzel bir örnek vereceğim. Herkesin böyle hayal değil mi? Rusya'daki kızlar. Bak sadece oradaki kızlar çok daha fazla bakım yapıyorlar. Bak başka hiçbir anlamı yok. Her zaman söylüyoruz, yetenek çalışmayla birleşmediği sürece hiçbir şey ifade etmez. Burada da yine güzellik de aynı şekilde. Siz bakımınızı yapmazsanız, kendinize bakmazsanız o güzelliğin hiçbir anlamı yok aslında. Şimdi tekrardan geri dönelim konumuza. Kızlar dediğim gibi bu konuda gayet iyiler zaten. İşte makyajları olsun, kendilerine bakmaları olsun, o konuda iyiler. Giydikleri kıyafetler falan filan. Bu benim konum değil. Buraya girmeyeceğim. Erkeklerden bahsedeyim. Çok temel geçeceğim. Ya bak şimdi kardeşim. Bazı şeyler değişmez dediğim gibi. Ama değiştirebileceğin o kadar çok şey var ki. Birincisi, saçını sakalına düzen getirebilirsin. Bak saç sakalı Türkiye'deki erkeklerin böyle %90'ını güzel bir berbere götürsem, güzel bir tıraş yapsam, yemin ederim yani yakışıklılık oranı %30 artar. Bir gün yapalım böyle. Ya saç sakal bile bak çok basit bir şey. 3 haftada 4 haftada bir yaptığım bir şey ki bunu da 3 haftada 4 haftada bir yapıp bazen görüyorum 3 ayda bir falan gidenler oluyor. Asla lütfen. Şimdi bak bir tane şeyi düzelttik burada. Saçını sakalını düzelttik. Daha sonra kilolu alan arkadaşlarım var. Ya gerçekten az yiyin ya. Spora gidin demiyorum. Spor size yorucu olabilir. Az yiyin. Kilolu olduğunuz zaman gerçekten hem size hayat dar oluyor hem de karşınızdaki kişiye çekici olarak görünmüyorsunuz. Ne yapabilirim? Görünmüyorsun. Sen gerçekten kaç tane şişman kızı beğeniyorsun ya? Ya dürüst olsana. Sen beğenmiyorsun, onun niye seni beğenmesini bekliyorsun? Bak şimdi ne dedik? Tıraş olduk. Az yedik birazcık. Spor yapabilirsin. Vücudun daha güzel görünür. Bu biraz daha estetik görüntü verir. Ondan sonra birazcık kitap oku. Ya sen kaç tane kitap okuyorsun? Hadi kitap okumadın. Sesli kitap dinle. Belgesel izle. Ya dünyada olan bitenle ilgili ne kadar şeye hakimsin? Ne kadar şey biliyorsun? Sen bunların hiçbirisine sahip değilsin. Sen kültürlü bir adam değilsin. Mesela bir ortamda bir şey konuşuluyor. Abi hiçbir fikrin yok ya senin. Gerçekten hiçbir fikrin yok. Mesela bak ben Instagram'ı kullanmıyorum. Hiç kullanmıyorum. Özel hesabım bile yok. Ama yine de sırf arkadaşlarım böyle saçma salak boş muhabbetler yaptığında bile ne olduğunu anlamak için Instagram hesabı indirdim. Reels'lara bakıyorum. Böyle o an gündem olan, popüler olan her şeye hakim olmak istiyorum. Sen dünyadaki haberlerden bir habersen, ya sen Reels'leri bile takip edemiyorsan, o komik şakaları yakalayamıyorsan, ya bir ortamda seni nasıl dinlesinler istiyorsun? Böyle düşünsenize, böyle hiçbir şeyden habersiz oturup dinliyorsun. Ya sen çekici gelir misin birine? Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Konuşacak bir şeyim bile yok benim seninle. Ya otursam seninle 30 dakika konuşsam acı çekeceğim. Sen bu şekilde nasıl sevgili olmayı, birinin nasıl... Ya o sevgili olursun bu arada ama zinciri takmış olursun. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. Kültürlenin. Bak bu kültür çok geniş. Dizi izle. Sen kaç tane film dizi izledin?
Veya insanlar mesela bir ortama oturdun, diziden çok konuşulur. Kaç tane dizi izledin? Ya ben Türk dizilerinin kısalarını, kısa versiyonlarına bile bakıyorum ki ortamda mevzu geçtiği zaman bir anlayayım ne geçiyor. Ya burada bunu kaprise falan bağlamayın. Gerçekten konuşulan muhabbeti anlamak her şeyi çok daha değiştiriyor. Devam edelim. Bak bunu da yaptık. 5. Dil biliyor musun sen? Kaç tane dil konuşabiliyorsun? İngilizceyi ne kadar iyi biliyorsun? İngilizceyi bilmek seni ne kadar global yapacak biliyorsun değil mi? Bu kadar insanla konuşabileceksin. Şimdi sen İngilizce bilmiyorsun. Bilenle dalga geçiyorsun. Yani nerede bu tezatlık? Bak bir değilsen bir insandır derler ya. Yani bir dili bilmeniz sizi farklı bir insan yapıyor. Bak bu gerçekten çok doğru ve çok önemli bir şey. Sen dil de bilmiyorsun kardeşim. Ya sen daha, ben her zaman söylüyorum, İngilizceyi, Fransızcayı falan bırakın. Sen daha Türkçeyi adam gibi konuşamıyorsun. Sen ne anlatıyorsun? Şimdi sen bunu da yapamamışsın. Bak bu elin parmakları sürekli gider, tamam mı? Bak gerçekten söylüyorum. Kıyafet tarzın. Bir sürü erkek ya ne giydiğini bile bilmiyor. Bak bir de şöyle bir şey var. Allah razı olsun. Artık birazcık daha stiller düzeldi. Güzelleşti. Ama şimdi de şöyle bir sorun var. Bütün kızlarda ve erkeklerde böyle atıyorum Kadıköy'e gittiğiniz zaman, Beşiktaş'a gittiğiniz zaman gördüğünüz şey abi aynı. Ya resmen sanki herkes klonlanmış gibi aynı şeyleri giyiyorlar. Ya birazcık marjinal olabilirsiniz. Biraz farklı olabilirsiniz. Böyle en stili sizin olmanıza gerek yok, tamam mı? Birazcık farklılık her zaman iyidir. Ama dediğim gibi bu konular çok hassas, özel, detaylı konular. Bunlarla ilgili sonra konuşuruz. Bizim konumuz neydi? Neden sevgilimiz yok? Ve 3. maddeyi de geçtik. 3. maddemiz neydi? Benim tipim kötü. Bunun bir bahane olmadığını, senin de bu konuda böyle çıkar ilişkisine girdiğini kanıtlamış olduk. Şimdi geçelim 4. maddeye. 4. madde biraz kritik bir madde. Neden? Çünkü birçok kişinin böyle özellikle sosyal medyada bahsetmediğini görüyorum bundan. Ama realist olacaksanız, böyle biraz daha gerçekçi olacaksanız sizin bundan bahsetmeme ihtimaliniz yok, tamam mı? Gerçekten bahsetmeme ihtimaliniz yok. Finansal özgürlük abi. Şimdi finansal özgürlük dediğimiz şey ne? Burada ben sizden milyoner olmanızı beklemiyorum. Ama arkadaşlar bunu ben hep felsefe dersimden hatırlarım. Lisedeki hocam söylemişti. Böyle bir filozofun ilk ihtiyacı olan şey ne diye sormuştu. Bütün sınıf böyle hepimiz atlamıştık, tamam mı? İşte ben demiştim sorgulama yeteneği falan filan, hayır demişti. Herkese hayır demiş. Hiç kimsenin aklına gelmemişti. Neden? Çünkü gerçek hayat böyle filmlerde ve romanlarda okuduğunuz gibi değil abi. Aslında romanlarda bunu da çok güzel bahsediyorlar da. Gerçek hayat şöyle bir şey. Sizin her şeyden önce barınmanız ve karnınızı doyurmanız lazım. Sizin şu ikisinde bile temel sorunlarınız varsa arkadaşlar, sizin maalesef özgürlüğünüz yoktur. Ve özgür olmayan bir adam her şeyi yapabilir. Normalde ben bu maddeyi tamamen erkekler için söyleyecektim. Ama şu an global dünya o kadar değişti ki gerçekten olay kızlara da kaydı. Şu an kızlar bile o özgürlüğü almadan olmuyor. Ya mesela gidin, erkekler biliyorum bu konuda birazcık böyle clueless'lar ama ya gratis mağazasına gittiğiniz bile artık bakım, güzellik bile gerçekten artık tamamen paraya dönmüş. Yani bir makyaj malzemesi alırken bile o paraya sahip olmadan o makyaj malzemesini alamıyorsunuz arkadaşlar. O makyaj malzemesini alamıyorsunuz. Şimdi kızdan nasıl güzel olmasını bekliyorsun ki? Güzel güzel kıyafetler giymesini bekliyorsun değil mi? Kıyafetler olmuş kaç para? Ailesinin durumu belli, o da alamıyor. Yani şu an iki taraf için de gerçekten çalışmaları gereken ve para kazanmaları gereken bir şey. Ben bunu her zaman söyledim. Her zaman sizin bir meşgaleniz olsun. Hayatınızın bir amacı olsun. Bakın, hayatının amacı olan bir erkek veya bir kadın o kadar çekici gelir ki karşı tarafa. Bak bu amaç uğruna yapacağınız şeyler sizi karşı tarafa o kadar çekici hale getirir ki. O yüzden lütfen bir işe girin. 2. maddeyi söyleyeceğim ama şu an kameramanın kafasına kuş sıçtı. Hemen ona müdahale edip diğer maddeye geçiyoruz. Şimdi geldik 5. kısma. Bu kısım yine çok kritik bir kısım. Neden? Şimdi arkadaşlar biliyorum birçoğunuz diyeceksiniz ki abi her şeyi tartıştık artık, ne kaldı ki? İşte hep burada yanılıyorsunuz. Hep burada yanılıyorsunuz. Özellikle yine günümüzde şu dijitalleşme ve bu globalization'ın en büyük getirdiği sorunlardan bir tanesi, hazırlık sürecini böyle inanılmaz hazırlanıyor ama bu execution dediğimiz, yani harekete geçme kısmına geçemiyorsunuz. Şimdi kültürlendin, mükemmelliyetçiliğini yok ettin, ondan sonra kriterlerini düşürdün, kendini geliştirdin vesaire, finansal özgürlüğünü aldın. Bir şey daha yapman gerekmiyor mu? Gerekiyor.
harekete geçmen lazım. Yani sen oturduğun yerde mesela bir tane kızla konuşuyorum. Bana diyor ki işte uzun zamandır hayatımın aşkını arıyorum. Dedim ki son 2 ay boyunca yaptığın en enteresan aktivite neydi? Bana 3 tane şeyden fazla şey sayamadı. Şimdi sen yeni bir aktivite yapmıyorsun. Yeni insanlarla tanışmıyorsun. Sen ne amaçlıyorsun ki? Nerede tanışmayı düşünüyorsun? Kimseyle konuşmuyorsun, yazışmıyorsun, irtibat haline geçmiyorsun. Sen bu kişilerle nasıl tanışmayı düşünüyorsun? Sen nasıl o kıza yürümeyi düşünüyorsun? O çocuğa nasıl yürümeyi düşünüyorsun? Arkadaşlar harekete geçmeniz lazım. Ve biliyorum birçoğunuz böyle çok korkuyorsunuz. Neyden korkuyorsunuz? Özellikle reddedilmekten. Ya bunu hep söylüyorum. Çok güzel deneyler var bu arada YouTube'da mesela izliyorsun. Çocuk 100 kişiye 100 kadına soruyor. 100 çıkma teklifi ediyor. Bunlardan 15 tanesinden falan dönüş alıyor ama her zaman bak her hikayenin sonu şöyle bitiyor. Gerçekten korkulacak bir şey yokmuş. Yok korkulacak bir şey. Ben söylüyorum her zaman. Ya ne olabilir en kötü? Ne olabilir en kötü? Ya özellikle bakın Türkiye'de hatta bununla ilgili ya şarkılar bile var. Kadınlar gerçekten erkekler oranla çok daha kibarlar. Siz ona kibar bir şekilde bak. Kıyafetini kibar bir şekilde giy. Saçın sakalın düzgün. Gerçekten onunla konuşmak istediğini belirt. İstemeyebilir bu arada. Ama seni öldürmüyor ki. Teşekkür ederim diyor. Nazik bir şekilde reddediyor. Bazıları tabii ki de sert bir şekilde reddediyor ama dediğim gibi istisnalar kaideyi bozmaz. Bu kadar korkmanızı gerektirecek gerçekten hiçbir şey yok. Gidin konuşun. Bu kadar basit. Nasıl daha iyi konuşabilirsiniz? Bunu nasıl daha rahat yapabilirsiniz? Karşıdaki kızı nasıl ürkütmeyebilirsiniz? Çünkü bazen görüyorum mesela geliyor abi direkt şu soruyu soruyor. İşte adın ne? Numaran ne? Falan filan. Asla bir kadınla böyle bir başlangıç yok arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yok. Ama dediğim gibi bu da başka bir tartışmanın konusu. Buna sonra değiniriz. Ya burada anlatmak istediğim tek şey şu. Her şeyi perfect yapsanız bile, en iyi halinde olsanız bile bunu harekete geçirmedikten sonra hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yok. O yüzden ne yapacağız? Önce bu bahsettiğim maddelerin hepsini hazırlayacağız. Ondan sonra bunu harekete geçireceğiz. İlk başta başarısız olabilirsiniz. İkincide başarısız olabilirsiniz. 3 de olabilir. 4, 5 deneyin. Bir kere yaşıyorsunuz ya. Ya Allah aşkına 10 sene önce yaşadığınız sorunu kaç kişi hatırlıyor? Kaç kişi biliyor? 10 sene önce yaşadığınız bu utanma anısını kaç kişi hatırlıyor? Veya mesela düşünün. Şu an 80 yaşında lütfen 80 yaşında 70 yaşında nenelerinizle dedelerinizle konuşun. Bakın bakalım bir sorun onların fikirlerini alın. Onlar şu an geçmişte yaptıkları hatalar için utanıyorlar mı? Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Utandıklarını mı düşünüyorsunuz? Şimdi geldik sizinle final bölümümüze. Arkadaşlar size bir sürü şeyden bahsettim ama bunların en önemli şeyi neydi? Bizim bunları uygulayıp uygulayamamamız. Şimdi burada ben sabaha kadar konuşabilirim. 5 değil 500 tane madde de çekelim. Sen yine evinde oturduğun sürece, hiçbir şey yapmadığın sürece hiçbir şey değişmeyecek, tamam mı? Hep aynı şekilde devam etmeye çalışacak her şey. O yüzden benim size anlattıklarım sizin benden almak istedikleriniz kadar. Belki ben hiç bilgili değilim. Belki bu videoyu hiç sevmedin. Açıkçası gram umurumda değil. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim. Çünkü ya hayat çok güzel. Hayat çok uzun. Ya dünya çok büyük. Hepimiz eğlenebiliriz. Gerçekten böyle pişmanlıklarla falan ölmenizi istemiyorum. Hepimiz eğlenelim ya. Gerçekten hata yapalım. 1000 tane hata yapalım. Bu videoda anlattığım her şey hata olsun. Hepsini teker teker yapın. Ders çıkarın. Bu hatalardan ders çıkarın. Yine başlarken de bir hikaye anlatmıştım. Bitirirken de bir hikaye anlatmak istiyorum size. İşte yine birçoğunuz belki biliyorsunuz. Bir adam boğuluyor işte. Daha sonra tekne geliyor onu kurtarmaya ve diyor ki hayır diyor. Tanrım beni kurtaracak diyor. Birinci tekneye yolluyor. Sonra ikinci tekne geliyor. Ona da aynı şeyi söylüyor. Tanrım beni kurtaracak diyor, gidiyor. Üçüncü tekneyi de yolladıktan sonra Tanrım beni kurtaracak deyince adam boğuluyor. Adam öldükten sonra Tanrı'ya sormak istiyor. Neden diyor beni kurtarmaya gelmedin diyor. Tanrı da diyor ki sana 3 tane tekne yolladım ya, neden kabul etmedin? Ya burada şunu anlatmak istiyorum. Siz size verilen fırsatları değerlendirmezseniz, kullanmazsınız arkadaşlar. Böyle oturduğunuz yerde göklerden size bir şeyin gelmesini beklerseniz olmayacak. Siz oturduğunuz odadan hayatınızın aşkını bulamayacaksınız. Olmayacak, böyle bir şey yok. Bakın dünya şu an inanılmaz global olmasına rağmen yine bulamazsınız. Ya lütfen çıkın bir şey yapın. En son ne zaman ormana geldiniz? En son ne zaman temiz hava aldınız? Yine ben bir kardeşiniz olarak veya abiniz olarak size elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Yazdığınız bütün yorumlar, bana özelden atacağınız mesajlar hepsini teker teker okumaya çalışacağım. Benim için hepsi gerçekten çok önemli. Bir tanenize yardım etmem bile benim için çok önemli yani. Bak bu bile hayatınıza bir amaç olsun. Bir insana yardım etmek. Yine konuyu değiştiriyorum ama en son ne zaman bir yabancıya yardım ettiniz? Hatırlıyor musunuz? Nasıl bir tepki aldınız? Lütfen bunlara dikkat edin. Dediğim gibi bütün mesajlarınızı okuyacağım. İsterseniz abone olun, isterseniz beğenin. Hiç önemli değil. Sadece lütfen bu videodan gerekli dersleri çıkartın. Kendinize dikkat edin. Başka bir videoda umarım tekrardan denk geliriz.